İklimiyle, biyoçeşitliliğiyle, sıcakkanlı insanlarıyla, siyasetiyle, gelir adaletsizliği ve suç oranlarıyla oldukça farklı bir ülke Brezilya. Hem büyük futbolcuların doğduğu hem de dünyanın en tehlikeli insanlarının olduğu bir coğrafya. Bütün bu tezatlıklarıyla oldukça ilginç bir ülke olan Brezilya'ya gelin daha yakından bakalım. İyi seyirler. Brezilya ya da resmi adıyla Brezilya Federal Cumhuriyeti, Güney Amerika'da yer alan, kıtanın neredeyse bütün merkezini ve Kuzeydoğu bölgesini kaplayan en büyük ve en kalabalık ülkesidir. Brezilya'nın başkenti Brasilya'dır. Atlas Okyanusu'na uzun bir kıyısı vardır. Komşuları Uruguay, Arjantin, Paraguay, Bolivya, Peru, Kolombiya, Venezuela, Guyana, Surinam, Fransız Guyana'sıdır. Güney Amerika ülkelerinden sadece Ekvador ve Şili ile sınır komşuluğu yoktur. Brezilya bayrağında renkler, bilinenin aksine ormanları ve madenleri değil, eskiden görev yapmış kraliyet ailelerini simgeler. 26 eyaletten oluşan Brezilya'da başkan, milletvekilleri, senatörler, valiler, belediye başkanları, eyalet ve şehir meclisleri üyeleri 4 senede bir yapılan seçimlerle belirlenir. Güney Amerika iklimi olan tropikal iklimin etkisindeki Brezilya'da yazlar doğu ve kuzeydoğu bölgesinde aşırı sıcak, kışlar ise kıyı bölgelerinde 20 dereceye varan sıcaklıklarda geçer. Brezilya ülkesine Portekizce'de Brasil denir ve bu isim direkt olarak Brezilya topraklarına has endemik pau-brasil ağacından geliyor. Brezilya, dünyada en fazla kahve üreten ve aynı zamanda tek başına en fazla kahve tüketen ülkedir. Gerçekten girdiğiniz her dükkanda, her evde kahve sebillerini görebilirsiniz. Hepimizin samba ve karnaval ile özdeşleştirerek hatırladığımız Rio de Janeiro bir zamanlar Portekiz'in başkentiydi. Buradaki ilginç gerçek ise bölgenin Avrupa toprakları dışında bir Avrupa başkenti haline gelen ilk ve tek bölge olması. Sao Paulo'ya 35 kilometre uzaklıkta bir yılan adası mevcut ve donanma bu adaya girişleri yasaklamış. Sebebi de bu adada metrekare başına 5 yılanın düşüyor olması ve bu adada toplamda milyonlarca yılanın bulunması. Adanın tam ismi ise Ilha da Queimada Grande. Ülkede 4105 adet havaalanı var. ABD'nin ardından en fazla havaalanına sahip ülke. Ama bu rakam Brezilya'nın büyüklüğünün İsviçre'den 206 kat daha fazla olduğu düşünülecek olursa kulağa normal geliyor. Brezilya geniş topraklara sahip geniş bir ülkedir ve sonuç olarak çeşitli bölgelerine hizmet verecek ve yurt içi seyahatlerde yer alan uzun mesafeleri karşılayacak çok sayıda havalimanına sahiptir. Bu havaalanları Sao Paulo, Rio de Janeiro ve Brezilya gibi şehirlerdeki büyük uluslararası merkezlerden Amazon yağmur ormanlarının uzak bölgelerine ve Brezilya'nın iç kısımlarına hizmet veren daha küçük bölgesel havaalanlarına kadar boyut ve kapasite bakımından farklılık gösterir. Brezilya'daki havalimanlarının bolluğu, hava yolculuğunu ve ulaşım bağlantısını kolaylaştırmada, ülke genelinde iç turizmi, ticareti ve ekonomik kalkınmayı desteklemede çok önemli bir rol oynamaktadır. Eminim ki çoğunuzun duymadığı bir Brezilya gerçeği var. Brezilya'daki federal hapishanelerde her okunan kitap, hükümlünün cezasını 4 gün azaltıyor. Ek olarak Minas Gerais eyaletindeki Santa Rita do Sapucaí hapishanesinde mahkumlar sabit bisiklet sürüşü yaparak şehir için enerji üretmekte. 3 günlük sürüş gerçekleştiren her mahkum hem spor yapmış oluyor hem de cezasından bir gün daha eksiltiyormuş. Sizce bu uygulama Türkiye'de uygulansa nasıl olurdu? Bu konu hakkındaki görüşlerinizi yorumlardan okuyor olacağım. Brezilya, gezegendeki en büyük biyolojik çeşitliliğe sahip ülkedir ve özellikle kuzey eyaletlerini gezerken bunu çok rahat hissediyorsunuz. Öte yandan devasa büyüklükte bir ekonomiye sahip ve genellikle 8.lik ile 10.luk arasında gidip geliyor. Çoğu ülke şeker, kağıt, kuru baklagiller, büyükbaş canlı hayvan, et, çeşitli maden ve petrol ürünleri gibi kalemleri Brezilya'dan alır. İnsanların tembelliğine ve eğlence düşkünlüğüne bakınca bu kadar işi ve ticareti kim yapıyor acaba dersiniz istemeden. Brezilya halkından bahsetmişken kültürlerine de değinelim.
Brezilya kültürü Portekiz, yerli halklar, Afrika, İtalyan, Japon ve Alman geleneklerinin karışımı sonucu ortaya çıkmış renkli bir bütün. Ülkenin her yerine yayılmış bir Japon kolonisi vardır mesela. Japonya dışında en çok Japon'un yaşadığı yerdir Brezilya. Bunun yanında yakisoba adlı yemek, Japon kültürünün Brezilya mutfağına taşıdığı en simge yemeklerden biridir. Yine ülkenin tamamına yakınında Portekiz izlerini, mimarisini, ülkenin resmi dili haline getirilmiş Portekizce dilinin herkese kattığı pratik iletişim kabiliyetini hissedersiniz. Ülkenin her yerinde çok sevilerek yenen bacalhau yemeği de Portekiz'den kalma bir lezzettir. Afrika esintilerini ise bildiğiniz iliklerinize kadar hissedersiniz. Ülkeye simge olmuş samba dansı ve müziği de Afrika kökenlidir. Ülke genelinde hemen herkesin severek yediği feijoada yemeği de. Güney eyaletlerinde yapılan çoğu festivalde Alman ya da İtalyan halk dansları, yemekleri ve içkileri eşliğinde kendinizi Avrupa'da sanabilirsiniz. İşte Brezilya o kadar çok kültürlü bir yerdir. Dünyanın en kalabalık Katolik ve Evangelik grupları Brezilya halkıdır. Herkesin ortak olarak buluştuğu tek alan neredeyse Hristiyanlık. Bu öylesine bir dindarlık değil. Brezilya halkı gerçekten de çok dindardır. Bu çok dindarlık da aynen Türkiye'de olduğu gibi Brezilya'da da cemaatlerin aşırı zenginleşmesine sebep olmuş. Brezilya'nın ana sembolü Rio de Janeiro'daki İsa heykelidir. Rio de Janeiro'daki kurtarıcı İsa heykeli Brezilya'nın en ikonik sembollerinden biridir. Şehre bakan Corcovado Dağı'nın tepesinde duran bu devasa heykel dünya çapında tanınan bir Hristiyanlık sembolü ve UNESCO Dünya Mirası listesindedir. Kurtarıcı İsa sadece dini bir simge değil, aynı zamanda her yıl dünyanın dört bir yanından milyonlarca ziyaretçiyi çeken kültürel ve turistik bir dönüm noktasıdır. Heykelin uzanmış kolları Brezilya'nın misafirperverlik ve çeşitlilik ruhunu somutlaştırarak karşılama ve barışı sembolize ediyor. Ülke aynı zamanda dünyanın en büyük, en canlı ve renkli karnavallarından bazılarına ev sahipliği yapmasıyla ünlüdür. Bunlardan en ünlüsü her yıl Rio de Janeiro'da düzenlenen ve dünyanın dört bir yanından milyonlarca ziyaretçiyi çeken Rio Karnavalı'dır. Rio Karnavalı ayrıntılı geçit törenleri, samba yarışmaları, sokak partileri ve abartılı kostümler ve şamandıralarla kutlanır ve dünya çapındaki izleyicileri büyüleyen bir müzik, dans ve eğlence gösterisi yaratır. Rio Karnavalı'na ek olarak diğer Brezilya şehirleri de her biri kendine özgü geleneklere ve kültürel yeteneğe sahip önemli karnavallara ev sahipliği yapıyor. Örneğin Salvador Karnavalı, canlı sokak partileri ve Afro-Brezilya müziği ile tanınırken, Olinda Karnavalı, frevo ve maracatu müziği, canlı kostümler ve dev kuklalar içerir. Brezilya'da karnaval mevsimi, Lente kadar birkaç gün süren şenliklerle neşeli bir kutlama ve kültürel ifade zamanıdır. Brezilya en büyük kahve ihracatçısıdır. Brezilya'nın elverişli iklimi, geniş tarım arazileri ve kahve yetiştiriciliğindeki uzmanlığı onu kahve üretimi ve ihracatında küresel bir lider haline getirmiştir. Ülkenin kahve endüstrisinin geçmişi 18. yüzyıla kadar uzanıyor ve bugün Brezilya dünya kahve arzının önemli bir bölümünü oluşturuyor. Brezilya, Arabica ve Robusta dahil olmak üzere çeşitli kahve çekirdekleri üretir ve Arabica en yaygın olarak yetiştirilendir. Ülkenin São Paulo ve Espírito Santo gibi çeşitli bölgeleri zengin toprak, bol yağış ve uygun sıcaklıklar dahil olmak üzere kahve bitkileri için ideal yetiştirme koşulları sunar. Amazon havzasının tek başına dünyanın bilinen türlerinin yaklaşık %10'unu içerdiği tahmin ediliyor ve bu da onu küresel öneme sahip biyolojik çeşitlilik sıcak noktası haline getiriyor. Amazon yağmur ormanlarına ek olarak Brezilya, Atlantik ormanı, Pantanal sulak alanları ve Caatinga çalılıkları da dahil olmak üzere her biri kendi özel çevre koşullarına uyarlanmış, benzersiz, flora ve faunayı destekleyen bir dizi başka ekosisteme de sahiptir. Ülkenin mega çeşitliliği, ek ekosistemler sağlayan ve zengin su yaşamını destekleyen geniş kıyı şeridi, çeşitli deniz habitatları ve iç su yolları ile daha da artmaktadır. Dünyada birçok bölgede yasa dışı ve kanunsuz işler yürütülen, güç bela işleyen bazı bölgeler veya mahalleler var. Suç, gasp, darp, hırsızlık, silah, çete gibi sevimsiz kavramlar.
Şimdi dünyanın en tehlikeli mahallesi, polislerin girmeye çekindiği Brezilya Rio'daki gecekondu mahallesi olan favelaya göz atacağız. Brezilya ülkesinde Rio şehrinin en enteresan mahallesi, hatta gecekondu mahallesi olan favela oldukça hayret ettiriyor. Kendilerine ait olmayan topraklar üzerine kurdukları yapılar, günümüzde askeri diktatörlüğün dikkatini çekmiş ve müdahale etmek istenmiştir. Favela, kurtarıcı İsa heykelinin arka kısmında bulunmakta. Favela neredeyse suç kelimesinin tam odak noktasıdır. Brezilya ve civarda bulunan çoğu bölgenin suçları bu bölgeden yürütülür. Favelada yaşayan biri için suç işlemek gayet sıradan bir iştir. Uyuşturucu satışının en kolay yapıldığı ve polislerden hiç çekinmeyen, hatta silahlı çatışmaya bile cesareti olan tek yerdir favela. Favelada elinizi kolunuzu sallaya sallaya gezemezsiniz. Her an biri gelip elinizdeki çanta, telefon, herhangi bir paket, poşet ne varsa alıp gidebilir. Veya 3-5 kişilik bir gruptan oluşan çeteden iyi bir dayak yiyebilirsiniz. Bölgeyi iyi bilen veya orada iyi tanınan biri olması gerekiyor. Favelalar tahmin edildiği üzere hiç de tekin değil. 2000'li yıllardan sonra kayıtlara göre sadece 18 yaşın altında 4000 kişi hayatını kaybetmiştir. 18 yaş ve üzeri kayıt veya kayıt dışı cinayetlerden bahsetmek bile istemiyorum. Faveladaki yemeklerin ve hazır gıdaların çoğu ülkeye göre, hatta Brezilya sokaklarına göre oldukça ucuz olduğu söylenebilir. Ayrıca favelada yaşayanların çoğunun elektrik, musluk suyu gibi temel giderlere para ödemediği de favelaya gidip orayı gezenler tarafından söylenmektedir. Brezilya sokaklarındaki tüm suçlar favelalardan yönetiliyor. São Paulo merkezindeki zenginlere ait evler ve alışveriş merkezleri, üzerinde dikenli tellerin bulunduğu yüksek duvarlarla favelalardan ayrılmış durumda. Bu duvarlar adeta iki tarafta ayrı ayrı dünyaların varlığının kanıtı. İlk olarak kalacak yeri olmayan askerler tarafından 19. yüzyılın sonlarına doğru inşa edilen gecekondu mahalleleri, favelalarda yaşayan gruplar arasında sıkça silahlı çatışmalarda yaşanıyor. Favelalarda yaşayan herkesin favelanın şefine çalıştığını ve bu şefin sorumluluk alanında sorun yaşanmasını istemediğini, favelalarda güvenliğin polis ya da askerden değil, şeften sorulduğu da öğrendiğimiz bilgiler arasında. Favelalardaki suç şebekeleri uyuşturucunun yanı sıra futbolcu menajerliğine de el atmış durumda. Uyuşturucu baronlarının müdahale etmediği transfer bulmak yok denecek kadar az. Öte yandan bugün dünya çapında üne kavuşmuş futbolcuların bazıları futbol yaşantılarına favela sokaklarında başlamıştır. Üne ve paraya kavuştuktan sonra favelalardaki hayat şartlarını iyileştirmek adına çaba sarf eden bu futbolcular maalesef umduklarını bulamadı. Favelalarda yetişip dünya çapında üne sahip isimlerden biri de Cafu. Favelalarda yaşayan çocuklarının geleceklerini kurtarmak adına çeşitli sosyal projeler hayata geçiren Cafu da beklentilerine cevap bulamadı. Ülke nüfusunun yaklaşık 1/4'inin yaşadığı bu bölgelerden kurtularak düzgün bir geleceğe sahip olan çocukların sayısı çok az. Brezilya'da bir çocuk dünyaya geldiğinde futbolcu olmak zorundadır. Eğer futbolcu olamıyorsa tutkulu bir taraftar olacaktır. Bu bizim kültürümüz. Açıklamak çok kolay değil. Bu söz Brezilyalı futbol efsanesi olan Pele'ye atfedilir. Dünya futbolunun yetenek fabrikasıdır Brezilya. Plajlarından, sokaklarından, kenar mahallelerinden, her dört duvarın arasından topa hükmeden yetenekler adeta yüksek tepelerden nehirlere bağlanan birer şelale gibi dünya futbolunun dört bir yanına yağar. Tüm dünya ülkelerindeki birincilik düzeylerinde takımların kadrolarını alt alta sıralasak kaçında Brezilyalı futbolcuya rastlamayız ki? Gezegenin öbür ucundaki bu devasa boyuttaki ülke doğuştan yetenekleriyle birlikte geldikleri dünyanın futbolunu değiştiren çocukların ülkesidir. Peki neden Brezilyalılar futbola bu kadar yetenekli bir memleket? Brezilya'da futbol muhabiri, yazar ve araştırmacı önemli bir isim Alex Beyos, Futbol Dünyanın Kurallarını Nasıl Koyuyor isimli kitaplarında Brezilya ile futbol ilişkisini araştırdı. Brezilya futbolcu fabrikası, Brezilyalıların bu oyuna kattıkları estetik tam bir fenomendir. Ve bu konuda ülke genelinde genlerin futbola olan etkisi üzerine bir araştırma yapıldı. Brezilya 3 ırkın bir araya gelmesinden oluşuyor. Afrikalı köleler, Portekiz ve İngiltere başta olmak üzere beyaz Avrupalılar ve yerliler. Yıllar içerisinde bu üç ırkın melezi bir ülke ortaya çıktı.
Benzer özellikler Arjantin ve Uruguay başta olmak üzere Güney Amerika kıtasının tamamı için geçerli olsa da Brezilya'nın bir artısı daha var: İklimi. Brezilya'da çim yok. Bu hava koşullarını yağmur ormanları için mükemmel olsa da çim yetişmesini engelliyor. Brezilya'daki stadyumlarda özel bakım koşulları altında çim yaşatılabiliyor. Toprak da yerleşime müsaade etmediğinden, aslında şehir kurmak için pek de yer olmadığından devasa kalabalıklar inanılmaz yükseklikteki tepelerin yamaçlarında ve metrekare olarak dar alanlarda mega kentler yaratıyorlar. Yer yok, sokaklar dar, nüfus kalabalık, futbol sahası yok. Brezilya aslında böyle bir yer. Araştırmaya göre kent koşulları neden ülkenin fakir semtlerinden bu kadar çok teknik futbolcu çıktığının açıklaması. Dar alanda yokuş aşağı ve yukarı kurulan sert zeminli futbol maçlarında hemen hiçbir yerde öğrenemeyeceğiniz bir teknik geliştirmek zorundasınız. Mekanın koşulları ile futbola duyulan merak birleşince vücudunuz ve beyniniz çözüm üretiyor. Bir başka futbol oynama merkezi de plajlar. 4 büyük şehri Atlantik Okyanusu kıyısında kurulu olan Brezilya'nın plajları en popüler ikinci futbol sahası oluyor. Futbol oynayanlar bilirler ki kum üzerinde futbol oynamak normalden daha fazla enerji gerektirir. Özellikle de koşmak. Dünya futbolu koşu mesafesi diye bağırıp çağırıp dursa da Brezilya futbolu pas isabeti ve top kontrolü üzerine kuruludur. Onlar koşmazlar. Çünkü plajda kum üzerinde koşamazsınız. Futbol oynamak için tekniğinizi geliştirmek zorunda kalırsınız. Brezilyalıların futbola yatkınlığı genetik miras olarak da açıklanıyor. Afrikalıların dayanıklılığı, yerlilerin esnekliği ve Avrupalıların tekniği. İklim ve coğrafya ile birleşince ortaya Ronaldinho çıkıyor diyorlar. Peki neden artık Brezilya'dan has Brezilyalı futbolcu çıkmıyor? Aslında çıkıyor. Avrupa'nın büyük kulüplerinin hemen her şehirde görevli izleme ekipleri 13-14 yaşından itibaren Brezilyalı gençleri takip ediyor. Olası potansiyel sahibi oyuncu adaylarını en önce bulan kapar yarışı yaşanıyor. Bu gençler henüz 15 yaşını doldurmadan, yani hem zihinsel hem kas ve vücut gelişimleri tamamlanmadan Avrupa kulüplerinin altyapılarına taşınıyorlar. Daha önce de anlattığım Brezilyalıların teknik, top kontrolü ve çalım gibi özelliklerinin hiçbiri gelişmemişken, mükemmel çim sahalarda koşu mesafesi antrenörleri ile fabrikasyon futbolu öğreniyorlar. Sol bek bayağı bildiğimiz gibi sol bek oluyor. Bir Roberto Carlos olma şansına hiç sahip olamadan. Videomuzun sonuna geldik. Sizlere çok daha fazla ve kaliteli belgeseller üretebilmemiz adına videomuzu beğenerek ve kanalımıza abone olarak bize destek olabilir, aynı zamanda bizlerin daha birçok belgesel severe ulaşmasını sağlayabilirsiniz. Ayrıca sol tarafta yüksek yaşam maliyeti ve konut sorunları gibi önemli zorluklarla karşı karşıya kalan ama bir o kadar da fırsatlar ülkesi olarak nitelendirilen Kanada ülke belgeseli yer alıyor. Sağdaki oynatma listesi ise sizler tarafından en çok beğenilen videolardan oluşmakta.